Merhaba arkadaşlar, Keçiyoğlu'na hoş geldiniz. Bugün kızım Duru ile birlikte söyleşimizde olacağız. Hadi hep birlikte böyle doğanın kalbinde, yıldızların altında mükemmel bir kamp deneyimi hayal edelim. Sizce bu kamp deneyiminin en güzel anlarından biri sıcacık bir ortamda kahvemizi yudumlamak olmaz mıydı? İşte bu noktada kamp ekipmanlarımızın içinde en kritik olanlarından biri kamp sobasıdır. E, Güvenilir ve doğru bir kamp sobası tercihiyle kamp deneyiminizi iyileştirebilir. Fakat yanlış bir tercihle gerçekten çok zor anlar yaşayabilirsiniz. İşte bu söyleşimizde kamp sobalarının dünyasına dalıyor olacağız. Farklı kamp sobası tiplerini yakından inceleyeceğiz. Avantajlarını konuşacağız. Tabii ki bu avantajların yanında beraberinde getirdiği dezavantajları da inceleye olacağız. Sadece soba tiplerini değil tabii ki. Soba tiplerinin yanında hangi aktivitelerde hangi kamp sobalarının kullanabileceğini de konuşacağız birlikte. Mesela hafifliği ön planda tutan bir gezginden daha uzun süreli kamplarda dayanıklılığı arayanlara kadar hangi sobanın daha uygun olabileceğini beraber tartışıyor, fikir alışverişinde bulunuyor olacağız. Şimdi o zaman kamp çantamızın en kritik, en önemli ekipmanlarından biri olan kamp sobalarını konuşmaya başlayalım. İyi seyirler. Kamp sobaları çeşitlerini incelemeye başlayalım. İncelediğimiz kamp sobaları, katı yakıtlı kamp sobaları, kamp pelet sobaları, gazlı kamp sobaları, benzinli kamp sobaları, alkol bazlı kamp sobaları ve diğer yöntemleri olacak. Katı yakıtlı kamp sobalarını incelemeye başlayalım baba. Teşekkürler Duru. Şimdi katı yakıtlı kamp sobalarına örnek olarak şuradaki siyah kamp sobasını gösterebiliriz. Bu aslında ebat olarak küçüklenemez bir ebatta. Katı yakıtlı kamp sobalarında genellikle odun yakılır. Odun yakılır demişken sobalarla ilgili şöyle ufak bir bilgi vereyim. E, Her sobada kömür yakılmaz. Kömür yakılan sobaların içinde genellikle tuğla döşelidir ve kömürde oluşan o fazla ısıyı o tuğla emer ve sobaların sacına zarar gelmesini engeller. O yüzden odun sobalarında kömür yakmayalım lütfen. Buna dikkat edelim çünkü tehlikelidir. Şimdi katı yakıtlı kamp sobalarının avantajlarına bakacak olursak bu kamp sobaların aslında hafif modelleri, daha küçük modelleri vardır. Tabii ki buradaki avantaj göreceli bir avantaj. Çünkü bu boyutunun küçülmesi ve hafif olması şu anlama bir açıdan da geliyor. Bu sobaların yanma hazneleri daha da küçülüyor. Daha da küçülen hazneleri daha az odun aldığı için bu küçük ve hafif kamp sobalarında, katı yakıtlı kamp sobalarında daha kısa süreli ısınmalar elde edilmiş olur. Tabii ki boyut büyüdükçe de yanma odası büyüyor, daha fazla odun alabiliyor, daha uzun bir yanma süresi elde edebiliyoruz. Fakat ağırlığı artmış oluyor. Şimdi dezavantajlarına geldiğimizde de stabil ısısı düşüktür. Yani şöyle hayal edelim, geldik, sobayı yaktık, işte o yanacak, önce bir kendini ısıtacak, sonra ortamı ısıtacak. İşte çok fazla odun atarsak çok fazla ısıtacak, az odun atarsak sönmeye başlayacak, tekrar üşüyeceğiz. Buradaki stabil ısıdan kastım belirli bir seviyede başlayıp uzun süre aynı ısıyı devam ettirebilmek kapasiteleri. Bu katı yakıtlı kamp sobalarının e, düşüktür. E, Durucum, nereye devam edelim? Pelet sobasıyla devam edelim. Tamam, pelet sobasıyla. Şimdi pelet sobaları aslında e, kampçılık hayatına yeni yeni girmiş. E, Dünyada da bir trend olmaya başlamış bir soba çeşidimiz. Kamp palet sobası örneği olarak burada solumda duran kamp palet sobasını gösterebiliriz. Önümüzdeki ay bir kamp yapacağım birkaç hafta sonra. E, Ve orada detaylı çadır içinde incelemesini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu an genel olarak kamp palet sobalarından bahsediyor olalım. Şimdi kamp palet sobaların avantajlarına baktığımız zaman bir kere yüksek ısı verimliliği vardır. Yani bu kamp palet sobalarını tam hacminde, tam en fullde çalıştırdığımız noktada gerçekten çadırın içinde oturamaz bir hal alır o çadırın içi. O yüzden çok ekstrem soğukluklarda e, kullanılabilir. Kar kamplarında, eksi 10'larda, 20'lerde, işte 25'lerde kullanılabilir bir sobadır.
Şimdi yakıt türü olarak parça odunların sıkıştırılmasıyla elde edilen pelet kullanılmaktadır. Uzun yanma süresi bunlarda elde edebiliyoruz. Mesela örnek verecek olursak şuradaki pelet haznesini full doldurduğumuzda bu herhalde bir 8 kilo civarında bir pelet alıyor. Yaklaşık bir 5 saat aralıksız ve en full seviyede kısmadan bir ısı elde etmiş ve bu ısıyı stabil elde etmiş oluyoruz. Bu ısıyı kıstığımız durumda yanma süresini uzatarak ortam içindeki ısıyı da stabil tutmuş oluyoruz. Bunun avantajlarından şöyle bahsedelim. Örnek veriyorum, iki sobayı karşılaştıralım. Şimdi odun sobasıyla kampa gittik, gece yattık. Şu boyut için konuşuyorum. Saatinizi 1,5-2 saate gibi, ben bu arada çocuklarımla kamp yaptığım için çok dikkat ediyorum ısı stabilizasyonuna. 1,5-2 saatte bir kalkıp odun atmanız gerekiyor ki bu soba sönmesin. Çünkü soba söndükten sonra tekrar bu katı yakıtlı kamp sobalarını yakmak zordur ve çok üşürüz yani. O yüzden sönmemesi önemli ve ısının belirli bir seviyede kalabilmesi için sürekli odun beslemesi, maksimum 2 saatte bir, 1,5-2 saatte bir odun beslemesi yapılması gerekiyor. Fakat kamp pelet sobalarında dediğim gibi 4-5 saatlik stabil bir ısı elde edilebiliyor. Peki kamp pelet sobasının dezavantajlarından da biraz bahsedelim. Şimdi kamp pelet sobası bir kere katı yakıtlı odun sobalarından daha ağırdır. Tabii ki bu dolayısıyla taşımayı biraz daha zorlaştırır. Örnek verecek olursak, ya tüm ekipmanlarıyla birlikte bir 23-25 kilo bu soba gelirken o bir 5-6 kilo daha az, yani katı yakıtlı kamp sobası 5-6 kilo daha az olabiliyor. Bir diğer dezavantajı da bu kamp pelet sobalarının hem yüksek ısı üretmesi sebebiyle de çok dayanıklı yapılması gerekiyor ve özel malzemelerle kaliteli yapılması gerekiyor. Bu da maliyetini gerçekten yukarıya doğru çekiyor. Örnek verecek olursak bence bu iki soba da boyut olarak birbirine yakın. Hem katı yakıtlı kamp sobası hem de pelet soba birbirine boyut olarak yakın. Hemen hemen o sobanın 2 katı fiyatında olduğunu söyleyebiliriz kamp pelet sobasının. Kızım, neyle devam edelim? Hangi tiple devam edelim? Benzinli kamp sobalarıyla. Tamam. Şimdi benzinli kamp sobaları aslında piyasada daha çok halk arasında Webasto olarak biliniyor. Şimdi aslında Webasto bir soba tipi değil, Webasto bir soba tipinin markası. Yani Adidas gibi, Puma gibi, Reebok gibi bir marka ama özünde bunlar bir ayakkabı olduğunu söylemekte fayda var. Bu sobalara benzinli kamp sobaları veya dizel ısıtıcılar da deniyor. Şimdi benzinli kamp sobaları aslında ısı verimliliği ve ısı stabilizasyonu açısından kamp pelet sobalarına en yakın sobalar. Bunu söylemekte fayda var. Fakat dezavantajları içinde bir kere benzinle uğraşmak tehlikeli bir iş arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Bir diğer dezavantajı da kalabalık kamp alanlarında belki dağda işte bir arkadaşımızla kampa gittik ve beraber çadır kurduk, 3-5 çadır kurduk. Burada benzinli bazı kamp sobalarını kullanırken çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü kamp sobası, benzinli kamp sobasında benzin yandığı zaman bir gaz salınımı, atık borusundan bir gaz salınımı dışarıya doğru salınıyor. Ve bu kokan bir gaz arkadaşlar. O yüzden çevremizdeki insanları kokusuyla rahatsız eder. Hatta şunu söyleyebilirim, birçok karavan parkında veya kamp alanında bu gibi benzinli veya dizel ısıtıcıların kullanılmasına izin verilmiyor. Bu benzin veya dizel ısıtıcılar alırken gerçekten nerede nasıl kullanacağımızı iyi düşünelim. Çünkü sonrasında alıp para verip kullanamama durumlarımız da olabilir. Bu benzin ve dizel ısıtıcılar daha çok yat, tekne, karavan gibi alanlarda kullanıma uygun. O yüzden kamp alanında, özellikle dediğim gibi kalabalık kamp alanlarında insanların çadırının dibinde bunun kullanılmasını önermiyoruz. Şimdi o zaman bir diğer başlığımız ne Duru'cum? Alkol bazlı kamp sobaları.
Alkol bazlı kamp sobalarını bence arkadaşların bahsederek çok vaktini almayalım. Hani kampçılıkta kullanıma uygun bir şey değil arkadaşlar. Alkol yakılıyor, ısı stabilizasyonu yok, kolay kolay yakıtını bulamazsınız. Ondan sonra pahalıdır yakıtı, güvenli değildir, sağlıklı değildir, uzun süreli yanmaz vesaire vesaire vesaire. Böyle alkol sobalarını masamızın üzerinde böyle güzel bir ortam kurduğumuzda küçük alkol gaz sobalarını kullanabiliriz. Bunun yanında bu bahsettiğim dezavantajlar tabii ki uzun süreli doğanın kalbinde bir kamptan bahsediyorum. Ama gaz sobaları, alkol bazlı sobalar aslında e, yürüyüşçülerin, gezginlerin vazgeçilmezlerinden biri. Çok küçüktür ve çok hafiftir. Çok ani ve kısa süreli ısınmalar için kullanılabilir. Hemen bir kahve demlemeniz gerekiyor. Hemen onu çıkartıp onu ateşleyip hemen üzerinde cezvenizde bir kahve demleyip içebilirsiniz. Yürüyüş için idealdir diyebiliriz ama bu çadır ısıtmak için kullanılabilir bir şey değil. Evet Duru'cum, kampta başka hangi türlü ısınabiliriz? Son olarak da diğer ısınma yöntemleri var. Mesela taş, su ya da ısı torbaları vücudumuzun ısısını kaybetmemekte bir ısınma yöntemidir. Teşekkürler. Şimdi diğer ısınma yöntemlerinden bahsedecek olursak, diyelim ki arkadaşlar bir kampa gittik, soba götürmedik, hani çok soğuk olacağını tahmin edemedik. Ya da soba götürdük fakat sobanın ısısı yeterli değil, çok üşüyoruz. Veya uyku tulumumuzun kalitesi gerçekten o anki şartlara ve o anki soğukluğa uygun değil. Yani bu durumda e, şöyle bir yöntemle izleyebiliriz. Mesela düşünün, dışarıda bir kamp ateşi yaktınız, etrafında oturdunuz, ısındınız ve sonrasında yatmaya gideceksiniz. Eğer hava çok soğuksa kamp ateşinin etrafına ısıyı hapsedebilecek bir taş koyup o ısıyı hapsederseniz taşa ve sonrasında havlu gibi bir şeye sarıp yatarken o taşı uyku tulumunuzun içine koyarsanız gerçekten o taş e, çok yavaş ısı kaybedeceği için size konforlu bir uyku deneyimi sunacaktır. Bu birinci yöntem olarak bundan bahsedebiliriz diğer ısınma yöntemlerinde. İkinci yöntem ise su torbaları veya ısı torbalarından bahsedelim. Bildiğiniz gibi hepimizin evinde olan su torbaları var, işte sıcak su torbaları var. Bu sıcak su torbalarına su kaynatarak koyup sonrasında uyku tulumumuzun içine yine koyup bunu koyabiliriz ve onun ısısından faydalanarak yatabiliriz. Tabi burada şunu belirtmek lazım. Isı torbaları gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Patlamasıyla o sıcak suyun size neler yapabileceğini e, hayal edebiliyorsunuzdur. O yüzden ısı torbalarının çok dikkatli kullanımını öneriyorum ki ısı torbaları yerine bence taş daha mantıklı bir seçenek. Ee, Son maddemiz neydi Gülcan? Vücudumuzun ısısını kaybetmemek. Vücudumuzun ısısını kaybetmemek. Aslında bu çok geniş bir başlık. Bunu ayrı bir videoda ele alacağız ama önemli olan sıcaklıktan bahsediyorsak, ısınmaktan bahsediyorsak vücudumuzun bir de kendi ısısı var. Bu ısıyı kaybetmemek çok önemli. Bunlar için işte kullanacağımız giysiler, ekipmanlar, ortam, çadır, soba vesaire çok önemli ama vücudumuzun ısısını kaybetmemek için özellikle mat kritik nokta arkadaşlar. Yani e, gittik çok soğukta bir kamp yapıyoruz, sobamızda yaktık ama eğer altımızda mat olmadan yatıyorsak o toprağın soğuğu vücudumuza işleyecek ve gerçekten bizi çok rahatsız edecek. O yüzden matsız kamplara gitmeyin. Sonuç olarak arkadaşlar bir özet geçecek olursak, e, şimdi neleri inceledik? Kamp palet sobasını inceledik, katı yakıtlı sobayı inceledik, gazlı sobaları inceledik, alkol sobalarından e, bahsettik, e, diğer ısınma yöntemlerinden bahsettik. Bunların içinde hiçbiri birbirinden daha iyidir diyemeyiz. Bu seçimi yaparken nerede kamp yapacağız? Hangi şartlarda kamp yapacağız? Ee, Diğer ekipmanlarımız ne? Çadırımız ne? Çadırımızın büyüklüğü ne? Gibi birçok cevabı bulduktan sonra kamp sobası tercihimizi yapmamız gerekiyor. Şöyle hayal edelim. Mesela bir kampa gittik ve yanımızda katı yakıtlı kamp sobası var. Hiçbir zaman yakıt sorunu yaşamayız. Çünkü ormana girdiğimiz zaman her yerde katı yakıtlı kamp sobası için bir odun bulabiliriz. Fakat kamp pelet sobasını e, kullanmak istediğimizde yanımızda pelet götürmemiz gerekir.
Bu arada şunu söyleyelim, pelet odundan çok az yer kaplar ve daha uzun süreli yanar. Fakat oldu ki götürdüğümüz palet bitti. Ya da palet götürmeyi unuttuk. O zaman bu soba bir işe yaramaz arkadaşlar, pelet sobası. Dezavantajı böyledir. Ama avantajı nedir? Daha uzun süreli bir uyku, 5 saat hiç durmadan uyuyabileceğim. Yani 1,5 saatte bir katı yakıtlı odun sobası gibi kalkmayacağım e, gibi avantajları var. Fiyat farkları var, her birinin arasında güvenlik farkları var. Uzun süreli bir kampa mı gidiyoruz? Uzun süreli bir kamp yapacaksak, çadırda kamp yapacaksak ve çadır genişliğimiz yeterliyse katı yakıtlı kamp sobası veya palet sobası tercih edilebilir. Fakat biz bir gezginsek, ruhumuz bir yerde kalmayı çok sevmiyorsa daha ufak böyle gaz sobaları veya alkol sobalarıyla ısınabilir ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. O yüzden aslında kritik soru şu: sizi en mutlu edebilecek e, kamp aktivitesi nedir? Nasıl yapılır? E, Tırmanış, dağa tırmanarak mı, yürüyerek mi, e, bir yerde kamp kurup bir göl kenarında e, kamp yaparak mı, ailenizle mi, yoksa tek başınıza mı kamp yapmayı seviyorsunuz? Bu gibi soruların cevaplarını bularak bu kamp sobalarından herhangi birini tercih edebilirsiniz. E, Sadece buradaki çok önemli nokta şu: yanlış bir kamp sobası tercih ederek olumsuz bir deneyim yaşamanızı istemem. O yüzden bu bilgiler ışığında en doğru tercihi yapabileceğinizi düşünüyorum. Keçiyolu'nda bu ve bunun gibi birçok içerikle yine sizlerle birlikte olacağız. Doğayı inceleyeceğiz, odunları inceleyeceğiz, ahşap oymacılığından bahsedeceğiz. E, Kanalımızda zaten çadır tipleri, avantajları ve dezavantajları, nerede nasıl kullanabileceği ile ilgili bilgiler paylaşmıştık. Bunların devamı gelecek. Terk edilmiş kamp alanlarından bahsedeceğiz ve oralara gidip oraları keşfedeceğiz. Mantarlardan bahsedeceğiz. Bu ve bunlar gibi birçok içerikte sizlerle birlikte olacağız. Kanalımıza abone olur ve bizlerle bu söyleşilerde olursanız memnuniyet duyarız. Kendinize çok iyi bakın. Bir el sallayalım mı Duru? Hadi bakalım. Keçi yolundan selamlar. Nasıl oldu? Güzel oldu. Duru'cum, hangi soba tipiyle devam edelim? Ee, Gazlı kamp sobaları. Tamam. Şimdi gazlı kamp sobalarından bahsedecek olursak önce örnekler gösterelim. Aslında bu bir ışıldak. Eski ne diyorlar ona? Lüküsün ufaltılmış ve modernize edilmiş bir hali. Ve gaz ile çalışıyor. Aslında yeri geldiği zaman ısınmak için bu da kullanılabilir. Şurada ileride katı yakıtlı kamp sobamızın hemen altında tüpe takılı bir gazlı soba da var. Küçük, ucuz ve basit. O da ısınmak için kullanılabilir. Ayrıca bunların daha profesyonel gazlı kamp sobaları var. Bunlara kartuşlar takılarak, tüpler takılarak ısınma ihtiyacı karşılanabiliyor. Fakat burada gerçekten belirtmek istediğim konu şu: şimdi burada bir gaz var ve bu gazı yakıyoruz. Şimdi bu gazın yanmasıyla oluşan bir kimyasal atık da var. Bu kimyasal atık gerçekten zararlı bir atık. Ee, Bunun yanında hadi gazı yaktık, bir kimyasal atık oluştu. Hani orayı çok umursamıyoruz diye farz edelim. Ee, Bu ateş söndüğü durumda herhangi bir sebeple rüzgardan dolayı olabilir. Gaz tüpleri gaz salımına devam eder ve kapalı ortamlarda kesinlikle gazlı kamp sobalarının kullanımını ben önermiyorum. Çünkü gerçekten herhangi bir sebeple ateş söner ve gaz salımına devam edilirse zehirlenme olasılığımız yüksektir. Ayrıca böyle küçük modellerin devrilme riski de vardır. Devrildiği durumda gerçekten sonucu acı manzaralarla karşılaşılabilir. Eğer ille gazlı kamp sobası tercih edeceksek, bunun gibi veya onun gibi basit ve ucuz gazlı kamp sobaları değil, gerçekten profesyonelce yapılmış kamp sobaları tercih edilmeli. Bakımına dikkat edilmeli ve çok dikkatli kullanılmalıdır. Ki uyurken yakılarak uyunmasını, dediğim gibi, ne kadar profesyonel olursa olsun ben tercih etmiyorum. Gazlı kamp sobalarının bir diğer dezavantajından bahsedecek olursak, bu gaz tüpleri pahalıdır arkadaşlar. Maliyetli bir ısınma yöntemidir bu. Onu söylemekte
fayda var. Bir de bu gazlı kamp sobaları arkadaşlar çok yüksek rakımda ve soğukta çok etkili yanmaz ve ısıtmaz. Ne kadar hava soğursa bu gaz tüplerinin içindeki gazın tepkimeye girmesi sebebiyle performansı düşer. Birlikte sizlerle birlikte olacağız. Kanalımıza abone olur ve bizlerle bu söyleşilerde olursanız memnuniyet duyarız. Kendinize çok iyi bakın. Bir el sallayalım mı Duru? Hadi bakalım. Keçi yolundan selamlar. Nasıl oldu? Güzel oldu. Hadi bakalım kapatalım artık. Duru bir de şarjı için telefonu. Ha? Çok kötü olur. Tamam. Çalışıyor mu telefon? Merhaba arkadaşlar. Kamp doğasına nerede? İsmini unuttum. Tekrar ama videoda nerede tekrar dediğimizi anlamak için bir işaret yapmamız lazım. Elleri kaldıralım şöyle. Şöyle yapalım. Tekrar böyle yaptık mı nerede olduğunu anlayacağız. Sizce bu deneyimin en güzel anlarından biri, anlarından biri. Anne. Annen. olan kamp sobalarını konuşmaya başlayalım. İyi seyirler. Nasıl oldu kızım? Oldu mu? Oldu. İyi Ne geliyor. yapıyorsun mesela sobanın yanında? Kahve içiyorum, çay içiyorum. Çay içiyorsun, kahve içiyorsun. Oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun. Neydi Seni o? yeniyorum. Neydi beni o yendiğin oyun? Uno. 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 Evet. Uno deniyordum. Derste mi çalışıyorsun sen böyle hocam? Evet. Çalışkanlığın burada da belli ettin. Evet. Tamam. En son aklımıza ders geldi tabii. Şimdi diğer başlıklardan devam edeceğiz Duru. Burada Tamam. tamamlıyoruz. Hadi bir el kaldıralım. Burada kestik yani sonuçta. Katı yakıtlı kamp sobaları. Kamp pelet sobaları. Gazlı kamp sobaları. Benzinli kamp sobaları. Bazlı kamp sobaları. Diğer ısınma yöntemleri. Birlikte sizlerle birlikte olacağız. Kanalımıza abone olur ve bizlerle bu söyleşilerde olursanız memnuniyet duyarız. Kendinize çok iyi bakın. Bir el sallayalım mı Duru? Hadi bakalım. Keçi yolundan selamlar. Nasıl oldu? Güzel oldu. Hadi bakalım kapatalım artık. Duru bir de şarjı için telefonu. Ha? Çok kötü olur. Tamam. Çalışıyor mu telefon?